Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır size video çekmemiştim. Kıbrıs'ta bir senemi doldurdum. Efendim, gel. Ve bir update videosu çekmek istedim size. 2023'ün Kasım ayında gelmiştim ben. Dolayısıyla böyle bir seneyi birazcık geçti. Bu da böyle işte. Alıyorsun gidiyor. Ghostluyor, direkt ghostluyor yani. Okuldan geldiğim için beni özledi. Böyle duracak burada. Evet, şimdi Kıbrıs'ta bir senemi doldurdum. Bir sene boyunca tabii ki insanın görüşleri değişiyor. Bir kere yaşadığın yere alışıyorsun. Başta belki iyi taraflarını görüyorsun, sonra kötü tarafları da gözüne yavaş yavaş batmaya başlıyor. Ben öncelikle Gazi Mausa'da yaşıyordum. Çanakkale bölgesindeydim. City Mall'un arkasındaydım. City Mall buranın tek AVM'si ama küçücük bir yer. Önceki videomda bunlardan bahsetmiştim. Onun arkasındaydı. 2+1'di benim evim. Yeni bir evdi. 500 dolara tutmuştum. Fakat yıllık ödemiştim peşin olarak. Kıbrıs'ta genel olarak evlerin kiralanma süresi eğer yıllıksa ödemeyi de yıllık istiyorlar ya da 6 aylık istiyorlar. En kötü de 3 aylık istiyorlar. Çok zor aylık ev buluyorsunuz. Aylık ödemeli kiralık ev buluyorsunuz. Onlar da böyle yıkık oluyor yani. Dolayısıyla ben senelik ödemiştim. Orası 2+1'di. Şimdi yeni iskeleye taşındım. Burası site içinde. O site içinde değildi. Burası site içinde 1+0 ama niş stüdyo daire diye geçiyor. Yani daha büyük 1+0'a göre. Aslında 1+1 gibi arayı böyle bir şeyle bölmüşler. Videosunu bırakırım. Burası böyle küçücük değil yani 30-40 metrekarelik stüdyolardan değil, geniş, ferah, iyi döşenmiş bir stüdyo daire. 9. katta olduğu için ve bu sitede denize çok yakın olduğu için çok güzel bir manzarası var. Ben inşaat firmasından kiraladım. O yüzden emlakçı komisyonu ödemedim. Bu bir avantaj. Siz de böyle yapabilirsiniz. Sezar Blu'da yaşıyorum. Buradan ev satın alır mıydım emin değilim ama kiralamak için okeyim. Neden almazdım? Kıbrıs'tan ev almak mantıklı mı? Bir anlamda mantıklı çünkü döviz getirisi var. Amortisman süresi kısa. Ve hani yurt dışı ama yurt dışı gibi de değil. Türkçe konuşuluyor ama yabancı dille konuşuluyor. Çocuk büyütülürken böyle bilingual büyütmek için iyi bir lokasyon olabilir bence. Yani hem Türk kültüründen hem farklı kültürlerden beslenebilir çocuk mesela. Eğer çocuk büyütmek için düşünen aileler varsa, göç etsek mi diye düşünen aileler varsa. Neden iskeleden ev alma konusu bir soru işareti? İskelenin zemini çünkü çok sağlam değil diyebiliyorum arkadaşlar. Ben yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgi bu yönde. Sektörün içinden birçok kişiden de duydum bunu. Bir inşaat firmasında da çalıştım, emlak sektöründe de çalıştım. Hem emlakçılardan hem yani yakın olduklarım tabii ki bana satmaya çalışmıyorlardı yani günün sonunda daireyi. Ya mesela bir siteye bakıyorsun, o site işte sağlam gibi duruyor. Fakat onun işte ilk yapılan blokları, sitenin ismi aklımda da söyleyemiyorum tabii ki. Bataklık kurutulup onun üstüne inşa edildiği için mesela problem yani. Dolayısıyla çok iyi araştırın. Mümkünse burada bir yerlisi varsa tanıdığınız ona danışın. Yani danışacağınız birileri olsun. Çok adanın en sağlam tarafı Girne zemin bakımından. Lefkoşa bu beş parmak dağlarına yakın olan kısımlar diye biliyorum. Mausa'nın da bir kısmı problemli. Hatta Salemis harabeleri sanıyorum depremden yıkılmış da ondan böyle su altında kalmış falan filan. Şimdi benim kaldığım ev 450 pound aylığı fakat ben 3 aylık ödüyorum. Sitenin fasilitelerini beğendiğim için burayı tercih ettim. Biraz böyle insandan uzak olduğu için, zemini bir tık daha sağlam olduğu için çünkü ben Yeni İskele bölgesindeyim. Dip Karpaz'a doğru burası. O yüzden daha sağlammış. Olduğu için, site çok yeni olduğu için ve işte evin iç dekorasyonu dediğim gibi evin kendisi güzel olduğu için de tercih ettim. Buranın kapalı açık otoparkı, kapalı açık havuzu, aqua parkı, saunası, işte spası, 7/24 güvenliği var. Cafe Paris diye çok güzel bir
kafesi var. Her şeyi harika ve çok lezzetli. Azul olması lazım. Böyle okunuyor. Böyle bir restoranı var. Fitness'ı var. Yani şimdi bakıyorsun mesela otellerin fitness'ları zaten aylık böyle 3000 TL'den falan başlıyor. Bu 450 benim ödediğim 450 pound'un içerisine aidat da dahil. O yüzden zaten hani fitness'a da yazılacaktım. Burada ücretsiz bir şekilde devam edebilirim diye düşündüm açıkçası. Ek olarak dediğim gibi bu site denize çok yakın ve ben 9. kattayım. Çok güzel bir manzarası var. Balkonu bile bir oda kadar, benim Galata'da yaşadığım evin bir odası kadar var yani balkonu. Bu açılardan ben tercih ettim. Biraz evet yol mesafesi var. Burada araban yoksa ama yeni iskele falan bunlar yalan yani. Mausa'ya gidemezsin. Ki Mausa'ya da gitmek zorunda kalabilirsin iskelede yaşıyorsan. Ne bileyim yani Lefkoşa'da bir işin olsa çok büyük problem. Yani şöyle söyleyeyim size, Gazi Mausa'dan İskele'ye gitmek 1200 TL. Ama aracınız varsa 200-300 liraya gidebiliyorsunuz. Belki 100-150'ye, aracın da işte ne kadar yaktığına vesaire bağlı ya. Araç fiyatları çok uygun, daha evvel söylemiştim. Ben kendime bir tane Suzuki Swift aldım. 2008 model ama 2011 trafiğe çıkışlıymış. Araba çok temiz. Gayet memnunum. Buranın yolları da biraz berbat olduğu için, ben de acemi şoför olduğum için benim için ideal yani. Burada araba böyle çok sirkülasyonu yüksek bir şey olduğu için satın alırken mutlaka ekspertiz yaptırın diyeceğim. Çok ekspertizi bulma imkanınız yok ama iyi bir ustaya gösterin. İyi bir ya da iki ustaya gösterin. Bana sorarsanız ben de söylerim kime gösterdiğimi. Burada çok sevdiğim bir taksici abimiz vardı. Artık amca diyelim. Onun önerisiyle gittim ben, sağ olsun ön ayak oldu. Ve gerçekten arabada bir sorun çıkmadı yani. Uzun zamandır da kullanıyorum. Uzun zaman dediğim yani 4-5 aydır kullanıyorum. Şimdi buranın yolları ile ilgili ciddi problemler var. Yolları bozuk. Yolları karanlık, ışıklandırma problem. Geçen gün ölümlü bir kaza olmuş. Çok sık olmuyor kazalar ama oluyor. Işıklandırma çok büyük problem. Zaten yazın girin Google'a, göreceksiniz. Dolayısıyla gündüz gidip keşfetmediğiniz yola gece girmenizi önermiyorum. Tecrübeli ya da tecrübesiz olun. Bu bir risk bence. Ek olarak burada trafik kuralları inanılmaz böyle sıkı bir şekilde uygulandığı için çok sık trafik cezası yiyebilirsiniz ilk gelişinizde. Mesela ben yanlış yere park ettim. Hadi haklıydılar. O benim bilgi eksikliğimdi. Hemen fotokopi çektirip çıkacaktım zaten. 2000 TL oradan yazdı hemen tık diye memur bey. Koydu sileceğin altına böyle. Ondan sonra seyir seferi yokmuş aracımın. Yani varmış da geçmiş, ben farkında değilim. 4000 TL oradan yedim. Ehliyetimi çevirtmediğim için 6000 TL ceza yedim. Şu oldu. Her şeyim tamamla bir sendin noksan. Üçgen reflektör. Çevirdi beni memur. Sen ne yapıyorsun ya burada? Sen ne yapıyorsun ya? Bakar mısınız beyefendi? Memur beni çevirdi. İşte ehliyet göreyim bilmem ne. Eyvallah. Ondan sonra her şeye baktı. Zaten radarla ölçmüştü. Hızım normaldi. Yani böyle yazabilecek pek bir şey yoktu. Sonra dedi ki peki üçgen var mı? Dedim ki efendim. Ben bilmiyorum, ne bileyim, acemiyim zaten. Arabada ne var ne yok farkında bile değilim açıkçası. Ondan sonra tabii olması gerekiyormuş ama dedim ki memur bey siz bana belli ki yazacaksınız, yazın da gidek yani, yoktur bende üçgen. Kolun başımdan ne buraya kalk. Hem de vazife başına he. Oradan yedim, ne kadar? 2000 TL. Dolayısıyla o seti alın. Yani böyle adamı indirip ayağında hangi ayakkabı olduğuna falan dahi bakıyorlarmış. Ceza yazıyorlar. Yani bir de şöyle bir şey duydum. Burada alkollü araç kullandıysanız yandınız arkadaşlar. 400 bin lira gibi cezalar duydum yani. Ben öyle bir topa girmem kendi canımı ve insanların canını düşündüğüm için ama böyle bir risk almayın. Yani çok yüksek cezalar zaten, hani risk de çok yüksek. Niye böyle bir risk alınsın zaten, yani saçma. Bunun dışında evet yollar böyle, trafik böyle. Burada alışveriş. Adanın genelinde Makro Market diye böyle süper hiper arası bir market zinciri var. Makro market dediğim zaman Türkiye'deki Makro'yu düşünmeyin. Ama Migros'un işte şeyini çalmış gibi, turuncusunu çalmış, işte Makro Center'ın makrosunu çalmış gibi böyle kompoz bir market var. Burası var. Unimar var City Mall'un içerisinde, zemin katında. Ondan sonra bütün Kıbrıs'ın gittiği ve çok bilinen, herkesçe de çok uygun olduğu söylenen Erülkü diye bir market var. Lefkoşa'ya doğru giderken.
Gerçekten böyle şey bir hafta sonu aktivitesi falan ailelerin sanki. Yani oraya gidip böyle toplu alışveriş yapıp dönmek. Eskiden Türkiye'de Carrefour'lardan işte metrolardan böyle gidip büyük alışverişler yapılır ya, bunun gibi bir şey pratik burada yani. Tabii ki yerel pazarlar var. Başka neresi var söylemediğim acaba? Mausa'da böyle Önder diye bir yer var. Büyük market falan filan yani böyle genel olarak. Ha, Molto var burada bana yakın olan Yeni İskele'ye doğru. Orası da büyük. Arkadaşlar, Inditex bağımlılarına buradan sesleniyorum. Yani işte Zara'sıydı, Zara'sıydı. Ne kadar zor ya onu söylemek. Bershka'sıydı, Pull&Bear'ıydı falan. Bu markaları seven arkadaşlar. Bunun bağımlılarına sesleniyorum. H&M falan filan. Hiçbir şey yok burada. Yani Koton var, LC2 var, böyle ıvır zıvır markalar var. Onları da biliyorsunuz işte kalitesini. Mango yok mesela. Güneyde var. Millet oradan işte KKTC vatandaşları oradan alıp getiriyor falan filan ama siz Trendyol'a mahkum olduğunuz için Trendyol'dan getiren böyle third party uygulamalar da var burada ama deli gibi işte kargo margo bir şey ekleniyor üstüne sonuçta. Trendyol'dan almış gibi olmuyorsunuz. Trendyol gibi bir şey yok. O kadar aktif kullanılan bir e-ticaret markası yok diyelim. Dolayısıyla alışverişinizi yapın gelin arkadaşlar. Burada bulamazsınız. Butikler aman Allah'ım yani satılan şeyleri görseniz böyle 10 saniyeden fazla baktığınız zaman anında pavyona düşüyorsunuz gibi bir Türkiye'den geliyorsanız eğer alışverişinizi halledip gelin. Kozmetiği halledin. Burada çok daha pahalı Türkiye'ye göre. Başka neyi halledin? Yani kitapçı mesela yani gerçekten bu bir sorun benim için. DNR yok. Deniz kırtasiye diye bir şey var garip. Onda da doğru düzgün bir şey yok yani. Böyle çok satanlar belki bir iki tane var. Lefkoşa'da var bir iki kitap evi. Rüstem kitap evi var. Bir de neydi ya? İnci miydi? Bir şeydi. Adını unuttum. Bayağı büyük. Bir orası var. Yani bayağı büyük dedikleri yine ortalama bir DNR kadardır İstanbul'daki. Bir arkadaşım şöyle bir benzetmede bulunmuştu. Bence doğru. Mesela Girne İstanbul gibi, Mausa İzmir gibi, Lefkoşa'da Ankara gibi. Lefkoşa gerçekten sıkıcı. Ama iş biraz orada dönüyor yani iş dünyası biraz orada dönüyor. İş dünyası yalnız tırnak içinde. Burada kurumsallaşmayı görmeniz lazım arkadaşlar yani. Dolayısıyla turistik olarak geliyorsanız Girne'yi tercih edebilirsiniz. Kasinoların falan çok olduğu bölge orası. Mausa'yı tercih edebilirsiniz. İskele'yi çok tercih eden var. Orada böyle günlük kiralık evler falan var. Girne'de daha çok oteller var. Yine oradan da villa falan kiralayabiliyorsunuz vesaire. İnşaat firmalarından da direkt kiralayabilirsiniz. Böyle günlük, haftalık, aylık falan. Gelmeden önce bir keşif turu yapmanızı öneririm. Ben öyle yapmıştım. Eylül'de bir gelmiştim. 15-20 gün kalmıştım. Yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım? Bir derse girdim çıktım. Hocaları gördüm, okulu gördüm. İyi ya denenir yani bir deneyeyim bakalım dedim geldim. Trafik sağdan akıyor, buraya ayak uydurmak çok kolay olmayabilir Türkiye'den geliyorsanız. YouTube'dan böyle zihninizde pratik etmenizi öneririm başta. Beyinde o şeyler oluşuyormuş pratik ettikçe. Yapmış gibi algılıyormuş beyin yani. Galiba o sinapslar mı deniyor? Onlar oluşuyormuş. Çok biliyormuş gibi konuşmayayım. Arkadaşlar buranın kirası 450 pound ve 450 pound'a İstanbul'da nerede oturabilirim diye baktığım zaman bir site içinde yani buranın şartlarına benzer nerede oturabilirim böyle denize nazır falan diye baktığım zaman çok yüksek fiyatlar çıkıyor. Ama 20.000 TL'ye işte site tercih ediyorsam Esenyurt, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Pendik ama Dolayoba falan böyle yerler çıkıyor. İşte Kartal Yakacık'ta falan var. Kartal'da da bulursunuz gerçi 20.000 liraya ama yani böyle tatsız ya böyle aman değil. 450 pound 1+0 olarak burası için biraz yüksek aslında yani ada ortalamasına göre biraz yüksek. Yani 350-400'e de bulabiliyorsunuz çünkü. Burada Türk lirası geçmiyor mu? Ben sizi bununla ilgili aydınlatayım. Market alışverişinizi, yemenizi, içmenizi restoranlarda Türk lirasıyla yapabilirsiniz. Ve market fiyatları Türkiye ile hemen hemen aynı. Daha yüksek değil bence, asla değil. Fakat ev alırken ve kiralarken poundla genelde kiralanıyor. Euro, dolar falan da geçiyor ama döviz yani. TL çok az görürsünüz. Araba satın alırken genelde yine poundla satın alıyorsunuz ya da işte euro yani döviz yine özetle. Market fiyatlarını eğer araştırmak istiyorsanız girin Unimar diye bakın mesela vardır büyük bir ihtimalle.
Kıbrıs'ın marketlerinin online versiyonları var. Girin oradan bakın yani. Kıbrıs'a geldiğinizde hayatınızı kolaylaştıracak bazı mobil uygulamalar var. Bunlardan 3 tanesini söyleyeyim. Bir tanesini zaten biliyorsunuz, Yemek Sepeti. Burada da aktif. İkincisi Feedme. Feedme de aktif ada genelinde bayağı. Feedme Getir gibi. Hem market var hem yemek var. Üçüncüsü de Cep Basket. Bu 3 uygulamadan faydalanabilirsiniz. Tabii bir getirme ücreti var onların da. Bir taksi gibi bir şey varmış ama ben çok aktif kullanıldığını duymadım, görmedim. Yani varmış böyle bir duyum. Şimdi arkadaşlar, üniversite okumak için, yani ben ilk üniversite olarak Kıbrıs üniversitelerini önermem. Hala DAÜ ve Yakın Doğu dışında. Yüksek lisans için, doktora için bence tercih edilebilir. Ben mesela psikoloji bölümü okuyorum. 2. üniversitem. Söylemiştim daha evvelki videolardan, izlemişsinizdir. Ama psikolog olmak konusunda emin değilim. Akademide kalmayı daha sıcak buluyorum. Akademide böyle gençlerle muhatap olmak, daha ben böyle goy goy seviyorum yani açıkçası. Böyle o genç enerjisini seviyorum. Onlarla bir arada olmak, onlardan beslenmek, onların mizahını çok seviyorum. Gençlik enerjisini seviyorum. O yüzden ben akademide olmayı tercih edeceğim gibi gözüküyor. Ve akademide olmak için iyi bir yer, iyi bir lokasyon. Yani Türkiye'de daha fazla rekabet varken burada bu anlamda rekabet daha düşüktür. Uyarmak istediğim bir konu var. Arkadaşlar, Kıbrıslılar biliyorum ki size göre de çok tatlı konuşuyorlar. Bana göre de öyle. Bana çok sevimli geliyor. Fakat bunun şakasını yapmanızdan hiç hoşlanmıyorlar. Niyetiniz iyi ya da kötü olsun fark etmez. Ben iyi niyetle böyle bir kadının söylediği bir cümleyi tekrar ettim. Sonra ki ya Kıbrıslılar beni çok güldürüyor, çok tatlılar falan. Hani kızamıyorsun yani, o kadar tatlı konuşuyorlar ki. Ondan sonra benim var ya, aman bana gelen mesajları, yorumları gör. Ne çirkinliğim kaldı. Ne böyle küstahlığım kaldı. Ne anam, ne babam, ne amcam, dayım, sülalem. Herkese sayıldı. Böyle bir şey olamaz. Zorbalandım. Spamlendim falan. Ya ne oluyor? Ne dedim ben yani, aşk olsun. İnanılmaz, çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü böyle tatlı, nazik, işte daha kültürlü, eğitimli insanlar olarak görüyordum ben açıkçası. Ama ben böyle bir şey yaşadım. Bu hassas noktaları dolayısıyla size de hiç önermiyorum. Yani bununla ilgili şaka yapmamanızı öneririm. Lafını bile geçirmeyin yani. Hemen böyle bir şey oluyorlar, rahatsız oluyorlar. Ben açıkçası çok anlamıyorum. Ben Trakyalıyım yani. Annem Edirne, babam Kırklareli. Ve böyle Trakyalı gibi konuşmaya çalışan birini gördüğüm zaman bana sevimli, sempatik geliyor. Hatta daha bizden geliyor falan. Hani eğer kötü niyetle alay etmek için yapmıyorsa zaten niye yapsın ki yani, hani bilmiyorum. Çok algılayamadığım bir mesele ama sizi uyarmak isterim bununla ilgili. Bunun dışında burada mesela bazı evlerde suyu kontörlü alıyorsunuz ve elektriği ön ödemeli alıyorsunuz. Bazılarında da fatura geliyor. Ama sanıyorum suya hiç fatura gelmiyor. Elektrik bazı yerlerde faturalı. Benim şu an oturduğum yerde faturalı. Daha evvel Kıptek deniyor buradaki elektriğin işte bağlı olduğu kuruma. Onun online sayfasından ön ödemeli olarak faydalanıyordum. Ama şu an sitenin içinde bir şey var. Böyle ne derler? Yani kiosk var. O kiosktan ödemeyi yapabiliyorsunuz. Ve işte suyu, elektriği, bilmem nesi, her şeyi orada. Bütün belediye ödemeleri, Turkcell'i, bilmem nesi, her şeyi getirmişler. Bence bu süper bir hizmet. Arkadaşlar, beyaz yakalıysanız ve burada çalışmaya geliyorsanız, mesela reklamcılık sektörü, aman Allah'ım gelmeyin yani. Burası 90'lar gibi bir şey. Böyle şu markanın da web sitesi varmış falan diye övünüyorlar. Hani Türkiye'de artık web siteleri işlevsiz, hani must ama çok da işlevi olmayan şeyler haline dönüştü ya. Kurumsal web sitelerinden bahsediyorum tabii ki. Dönüştü ya, burada öyle değil yani. Burada böyle vay web sitesi de varmış falan gibi algılanıyor. Burada atıyorum bir metin yazarlığı pozisyonu bulamazsın yani. Hani böyle niş, uzmanlık gerektiren bir pozisyon bulamazsın. İngiliz çakısı gibi olacaksın. Performans marketingi de sen yapacaksın, tasarımı da sen yapacaksın, içeriği de sen yazacaksın, içeriği de sen gireceksin, müşteriyle sen görüşeceksin, third party'larla sen görüşeceksin. Yani adam istiyor ki sen onun firmasına gir ve o firmanın reklam ajansı ol tek başına. Yani böyle bir şey bekliyor senden. Çok gidecekleri yol var. Bir de yani böyle pazarlama diyen çoluk çocuklar revizyon falan almaya hazırsanız gelin. Böyle sinir krizi geçirmek için çok ideal bir yer. Efendim, acemileri gönderiyorlar. Niye karakola acemi bekçi alıyorsun? Dolayısıyla mesela ben kendi sektörümü bilirim. O yüzden kendi sektörümden bahsediyorum. Beyaz yakalı olup da buraya göçmek isteyen varsa remote işinizi bulup gelin.
Yahut da buraya iş kuracaksanız gelin bence. Burada işte inşaat sektörü var bir tek hani iş yapabileceğiniz. Evet, akademi var. Üniversite buranın çok ciddi bir geçim kaynağı. Turizm var tabii ki yani. 2-3 ay sadece ölü mevsim yani burada. O yüzden birkaç sektör var para kazanabileceğiniz. Kıbrıs'ın yerlileri genel olarak memurluk yapıyor zaten. Ama burada X bir girişim kurmak bence iyi bir fikir. Benim de aklımda birkaç şey var. Düşünüyorum üzerine hala yani. Zaten halihazırda bir sosyal girişimim var. Onu da büyütmek için bir yandan çabalıyorum ama bir ticari girişim fikrim de var yani şahsen. Böyle şeyler için evet olabilir, verimli. Ama işte ben beyaz yakalıyım, geleceğim burada kariyerde de yükseleceğim falan filan. Kendime uygun iş bulabilir miyim? Ama çok zor, çok çok zor yani. Vodafone burada hala Telsim yani. Videonun özetini buldum. Vodafone burada hala Telsim. Tamam. Öyle düşünün. Ee, Annem, aşkım. Orada mı duracaksın hep? Gel. Gel. Durup izliyor ya böyle ölüyor. Vicdan azabı diyorum. Bak kucağıma alınca da gidiyor. Ben anlamıyorum bu çocuğu ya. Erkekler gibisin. Zaten sen de erkeksin. Sevince kaçıyor. Uzak durunca da uzaktan bakıyor aşık aşık. Anlamadım çocuğum seni. Bak şimdi bu cicim aylarımız. 5 dakika bile değil. Asla değil. Annem. Duruyormuş değil mi? Ömür boyu böyle video çekiyormuşuz biz 35 dakika. Aşkım sen iyi misin ya? Anneciğim hasta mısın sen? Taze mama istiyor bu çocuk. Zorunlu reklam. Böyle şeyler var ya. Gel çocuk. Gel evladım. Ah benim minik kuşum. Bakın burada iş kurmak istiyorsanız iyi bir fikir. Mesela güzellik salonu açabilirsiniz bence. Butik açabilirsiniz. Kuaför açabilirsiniz. Nail art. Yani böyle işler hani anlatabildim mi? Bunlar iyi. Yani reklamcılık yalan yani. Burada kimsenin sosyal medyaya falan filan inandığı da yok. Reklama, pazarlamaya çok inandığı da yok dediğim gibi. Onlar yalan işler. Onları remote bulun. Arkadaşlar bakın buranın kurumsallığını şuradan anlayın. Hala iş ilanlarında işte presentable kadın falan gibi ibareler görebilirsiniz ve birçok iş ilanında görebilirsiniz. Yani Türkiye'nin 90'ları gibi gerçekten. Sizin böyle donanımınıza falan bakmıyorlar, bununla ilgilenmiyorlar. Hani böyle biz Türkiye'de atıyorum CV'den artık fotoğraflar falan kaldırıldı ya. İşte hani cinsiyetçilik olması mesela ya da işte böyle iş görüşmesinde evli misin, bekar mısın, medeni durumunu falan soramazsın ya artık yani hani bir zahmet yani kurumsalsan. Adamlar dümdüz giriyor. Benim en son gittiğim yerde adam beni sanıyorum eskort sandı ya. Aşağılık herif. Hı? Nerede manyak varsa onu bulur. Yani böyle bir de yetişmem gereken bir yer vardı. Ee, Kafam çok şeydi yani aşırı doluydu, canım çok sıkkındı bir sağlık problemiyle ilgili. Kafamı toplayıp da ben o adama istediğim cevapları veremedim her neyse. Ama ters gittim yani gerçekten. Ve cevapladım çıktım hani. Şey falan dedi ya siz bunlarla mı geçiniyorsunuz yani falan dedi. Lafa bak ya aşağılık yani. Getirin hırs düşmanını. Yürü hırs düşmanı. Getirdik hırs düşmanını. Aşağılık. Gerçekten aşağılık. Her neyse. Yani burada biraz kötü taraflarından bahsetmek gerekirse burada bir kadın ticareti de döndüğü için bana bunu eski ev sahibim söyledi. Kendisi havaalanında çalışıyordu yıllardır memur. Pınar Hanım siz hani hayatın doğal akışına uygun olmayan bir yaşta buraya geldiğiniz için sorgulanırsınız dedi. Hani ikinci üniversite bilmem ne 38 yaşında ne arıyor burada falan işte ne bileyim ha sarışın var falan hani böyle Orta Doğu kafasıyla düşünülen pislikler vardır ya. Öyle bir tip yani. Dolayısıyla burada sorgulanırsınız dedi. Hani ben sizi tanıyorum yanlış anlamayın ama böyle şeyler düşünülebilir. Dikkat edin bu anlamda falan dedi. Çok sinir bozucu ya. Yani benim CV'm 4 sayfa ya. Terbiyesiz, ahlaksız adam yani. Her neyse işte ağzı olan konuşuyor yani arkadaşlar. Küçücük bir beyni bile olsa sizin hakkınızda bir şeyler düşünebilecek kadar bilişsel kapasitesi var yani. Dolayısıyla maalesef böyle bir şey başıma geldi. Okul seçerken illaki Kıbrıs'a gelecekseniz okulu YÖK tanıyor mu tanımıyor mu kesinlikle kontrol edin. Mezunlara sorun diplomalarını alabilmişler mi?
Buna dikkat edin. Şimdi YÖK son böyle sahte diploma bilmem ne hani bunlar bir peydahlandığı için Kıbrıs'ta burayı daha fazla denetlemeye başladı ve eskiden böyle yoklama falan alınmıyormuş. Ben de bir dönemine yetiştim onun. Sonra dönemin ortasında laps diye böyle yok gelip takır takır her şeyi kontrol ettiği için siz diyelim ki adada değildiniz, yani adaya giriş çıkış belli oluyor ya. Diyelim ki adada değildiniz ve adada olmadığınız halde o dersten diyelim ki geçtiniz, diplomanızı alamıyorsunuz. Geçmiş olsun yani. Geriye dönük de bakıyorlar şu an buna. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Hiç hayatım boyunca kendi yerime imza attırmadım yani. Bir kişi bile söyleyemez bunu. Dolayısıyla zaten öyle bir şey yapmadım ama bunu yapanlar var tabii ki, biliyorsunuz. Belki de sahtecilik. Diploma alamama riski var dediğim gibi. YÖK'ün onayladığı üniversite olup olmadığına, YÖK'ün kabul edip etmediğine bakın arkadaşlar. Bunun dışında şimdi bizim üniversiteden ben biraz şikayetçiydim ilk geldiğimde, öğretim görevlilerinden özellikle. Şimdi akademik kadro değişti, yenilendi. İyi hocalar geldi, daha iyi bir durumda şu an. Böyle daha donanımlı, daha alan tecrübesi olan, sahada da çalışmış hocalar geldi. Bu anlamda daha mutluyum açıkçası. Yine de yatay geçiş ihtimallerini düşünüyorum. Bir dönem sonra belki değerlendiririm, bilmiyorum. Yani o kadar enerjim kalır mı ondan da emin değilim ama düşünüyorum. En kötü ihtimalle doktora yapacağım zaten. Akademiden devam etmek istiyorum kısmet olursa. Buranın hava durumu şöyle. Kasım'da artık hava yavaş yavaş soğumaya başlıyor ama Kasım sonuna doğru yani arkadaşlar neredeyse. Ya ben şu an mesela işte Ocak geldi. Bugün yılbaşı, hatta kutlamayacağım ben ama hepinize de mutlu bir sene olsun dilerim. Yani ben şu an aşağıda mesela bununla donmam, ölmem yani. Ya da üstüme bir hırka alıp markete yürüyebilirim. Şu an dahi. Dolayısıyla buranın havası hiçbir zaman böyle çok aşırı soğuk olmuyor. Geçen sene daha soğuk olmuştu bu arada bu dönemlerde. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. İstanbul'da genel olarak özellikle yeni yapılarda dış cephe yalıtımı var ya, bu bir de doğalgaz avantajı var tabii. Bu hani bizi üşütmüyor ya, burada işte o yok. Bir önceki videomda da söylemiştim. Mesela ben bu evi en çok bu yüzden de seçtim. Benim bulunduğum sitede dış cephe yalıtımı da olduğu için ben çok böyle bir şey yakmadan, kullanmadan da klima çalıştırıyorum. Evin içinde gayet rahat oturabiliyorum. Yani akşamın belli bir saatine kadar yakmadan durabiliyorum. Ama eski evimde mümkün değil yani, mümkün değil. Hani böyle mesela ben anneannemin evinden hatırlıyorum. Uzunköprü'de yaşıyor anneannem. Şimdi annemler de oraya taşındı. Mesela onların evine giderdik. Sobalı evdi. Sadece bir oda sıcaktı. Böyle hani banyoya giderken Elvan Abilegeste miydi? Neydi o kadının adı ya? Onun gibi böyle koşarak gidiyoruz falan. Herkes birbirine çarpıyor falan. Banyoda böyle ekspres işiyorsun, koşuyorsun falan. Hani o soğuk vardı. Bak o soğuk vardı. Ben direkt anneannemin evinde gibi hissettim. Onun da böyle nostaljik tatlı bir tadı vardı yani. Değişik bir kafası vardı ama yok ya. Yok ya. Yani böyle böbreklerimi falan üşüttüm. Çok kötü oldum. Burası o anlamda iyi. Yani dış cephe yalıtımı bence gerçekten çok önemli bir şeymiş. Çok hayati bir şeymiş. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Birçoğunda yok. Deniz havası da vurduğu için soğuk oluyor. Evlerin içi soğuk oluyor. Dışarısı o kadar soğuk değil yani, enteresan. Maaşlardan bahsedecek olursak, beyaz yakalı olarak burada çalışacaksanız mesela örnek veriyorum. Sen bir ne ol? Reklam yazarı ol. Senior reklam yazarı ol. 10 senelik bir reklam yazarı ol. İşte şeyi de biliyor. Performans marketingde, sosyal medyaydı falan. Yani buradaki iş ilanlarına uygun biri ol, tamam mı? Girersin böyle bir 60'a falan iş bulabilirsin. 50-60'a. Ama tabii ki Türkiye'de çok daha yüksek kazanabilirsin iyi bir reklam yazarıysan. Yani aslında özet olarak şunu söyleyeyim. Sen beyaz yakalıysan İstanbul'da muhtemelen çok daha yüksek rakamlara çalışırsın ve daha az iş yaparsın. Daha niş, daha kendi alanında işler yaparsın. Her önüne gelen işi yapmazsın. Daha kurumsal yerlerde de çalıştığın için, çalışacağın için. Burada öyle bir kurumsallık olmadığından ve her işi sen yapacak olduğundan iş yükün artıyor ve maaşın da daha küçük oluyor beyaz yakalıysan. Genel olarak istisnalar var.
Fakat asgari ücretle çalışıyorsan Türkiye'de, buraya gelip asgari ücret alırsan daha yüksek alacaksın. Buranın asgari ücreti neredeyse 40.000 TL'lere yaklaştı. Öncelikle KKTC vatandaşı arıyorlar. İş ilanlarında genellikle böyle. Sonra hani Türkler ve diğer 3. dünya vatandaşlarına bakıyorlar. 3. dünya vatandaşlarına ucuz iş gücü olarak bakıyorlar tabii ki yani maalesef. Dolayısıyla asgari ücret burada daha yüksek, onu söyleyebilirim. Hangi telefon operatörünü kullanayım diye sorarsanız bana kalırsa kesinlikle Turkcell. KKTC'nin Turkcell'i var. Bence Turkcell arkadaşlar. Yani Telsim, Telsim çekmiyormuş, etmiyormuş falan filan. İyi şeyler duymadım. O yüzden bence Turkcell. İnternetle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ben geçen sene senelik internet aldım. Hatta 4 ayda hediye ettiler. 100 euroya aldım senelik interneti. Şu an daha yüksek. Yani burada Sezar'ın kendi işte KKTC Turkcell'le anlaşmalı bir interneti var. Ve sanırım işte 12 artı bu da 2 aylık bir kampanyaydı. Yanlış olmasın 6.000 küsür. Max 7'dir yani. 7.000 gibi bir şeye satın almış oldum. Burada elektrik inanılmaz yüksek geliyor. Onu söyleyeyim, elektrik faturası. Yani ne diyeyim size, yazın mesela ben klimayı açmadan duramadım ama işte benim bir önceki evim çatı katı olduğu için aşırı sıcak çekiyordu, soğukken çok soğuk oluyordu falan. Ben elektriğe çok para harcadım. Yani aylık neredeyse 4.000 lira, 5.000 liraya dayandı benim elektriğim ama sabah uyuyamıyordum çünkü yani. Klimayı açmadan uyuyamıyordum. Dolayısıyla elektrik faturası çok yüksek geliyor. Elektrik de pahalı burada yani. Ucuz bir şey değil. Ada genelinde elektrik problemi var. Sürekli elektrikler gidip duruyor. O yüzden jeneratörü olan bir ev seçebilirsiniz. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Su ucuz. Yani su Türkiye'den de ucuz sanırım. Bunun dışında ek olarak siz ne kadar önemsersiniz bilmiyorum. Ben çorap kadınıyım diyorum. Ek olarak şey var. Hava durumuna baktım. Yani hava durumu derken havanın kalitesine, havanın temizliğine baktım ben gelmeden önce. Yani Gazi Manisa ile İstanbul'u kıyasladığınız zaman, Kıbrıs'ın geneliyle İstanbul'u kıyasladığınız zaman çok büyük farklar var. Arada tabii ki buranın havası çok daha temiz. Ben de alerjik astım olduğu için buna da bakıp gelmiştim. Sonuçta yani insanın ömrünü de uzatan bir şey değil mi yani temiz hava? Bu anlamda bence önemli bir nokta, yine dikkate alabileceğiniz yaşam kalitesi bakımından. Bu da böyle kısa bir video olsun. Benim aklıma şimdilik bunlar geldi. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa bana sorabilirsiniz. Instagram'ı daha sık kullanıyorum. pinar.canbaz benim Instagram adresim. Ciddi sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, iyi seneler. Hoşça kalın.